Hanimiş Teknoloji'den hepinize merhabalar. Ben Muratcan Safirek. Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün uzun zamandır benden ısrarla istediğiniz, daha önce onlarcasını çektiğimiz ve her biri toplamda milyonlarca izlenen bilgisayar hızlandırma serisinin 2023 özel videosuyla 23 adımda bilgisayar hızlandırma videomuza hoş geldiniz. Hiç tanımayanlar için ben Hanimiş Teknoloji'den Muratcan Safirek. Her hafta 3 yeni ücretsiz eğitim videosunu sizlerle paylaşıyorum. Siz de bu videolardan faydalanmak için hemen kanala abone olup bildirimleri aç kısmından tümünü işaretleyin ki yeni video paylaştığımda sizler de haberdar olabilin. Bahsettiğim gibi daha önce birçok bilgisayar hızlandırma videosu yayınladım. Gördüğünüz gibi şöyle 384.000 izlenen var, 332.000 izlenen var. Biraz aşağı iniyorum, 306.000 var. İnternet hızlandırma videomuz var, benzer konsept. 20 adımda bilgisayar hızlandırmamız 224.000 izlenmiş. Burada ping düşürme var, yine internetle alakalı. Biraz daha aşağı indiğimde CSGO FPS arttırma, yine bir tane bilgisayar hızlandırma, LoL FPS arttırma, ETS2 FPS arttırma gibi gidiyor arkadaşlar. Her videomuzu severek izliyorsunuz. Videoya geçmeden önce her videoda olduğu gibi katıl üyelerimize ekrana vererek başlamak istiyorum. Eğer siz de katıl üyemiz olursanız bir sonraki videolarda kendi isminizi görmekle birlikte internetten para kazanma metotlarının bilinmeyen yönlerini katıla özel olarak anlatıyoruz. Hatta şu anda YouTuber seviye katıl üyelerimize özel tam 30 videoluk bir eğitim seti hazırladık. Onu da şu şekilde göstereyim. Bu eğitim setinde sıfırdan bir kanal nasıl oluşturulur? Hatta bu kanalı oluşturmaya başlayacağınızda size uygun kanal kategorisi nasıl belirlenir? Yani hangi kategoride kanal açmalısınız? Kanalın ismi ne olmalıya kadar her şeyi anlatıyorum ki sizin için para kazandırabilecek kazançlı kategoriyi bulun. Onun dışında kanalı oluşturmayı, videoları oluşturmayı, paylaşmayı, videoları düzenlemeyi, işte kapaktır, profil tasarımıdır, hepsini kolay bir şekilde, hatta birkaç tıklamayla nasıl yapabileceğinizi anlattıktan sonra kanalı hızlı bir şekilde nasıl geliştirebilirsiniz? Geliştirdiğiniz kanaldan nasıl para kazanmayı aktifleştirebilirsiniz? Hatta normalde YouTube'da biliyorsunuz para kazanmayı aktifleştirmek için 4000 saat ve 1000 abone kuralı vardır. Şurada öyle bir video yaptım ki hemen sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi 25. eğitim setinin 25. videosunda YouTube para kazanmanız aktif değilken bile, yani 4000 saat sınırını geçmeden de YouTube'dan para kazanmanın 15 tane metodunu bir videoda anlatmışım. Onun dışında genel olarak ben ne kadar YouTube'dan kazanıyorum hepsini bu eğitim setinde görüyorsunuz. Sadece YouTube kazancım değil, sponsorlu kazançlarımı da anlatıyorum. Bir sponsorla nasıl anlaşılır? Sponsorlar nasıl kanala çekilir? Yani kanalı nasıl sponsor mıknatısı hale getirirsiniz? Bunların hepsini anlatıyorum. Burada spoiler vereyim. 100 TL şu anda benim 2-2,5 saatlik gelirim. Yani siz de bu eğitim setini alarak bir kanal geliştirdiğinizde ileride 2 saatte 2,5 saatte kazanacağınız 100 lirayı bir eğitim setine vermiş oluyorsunuz. Bence muhteşem bir fırsat. Çok da uygun tuttum. Herkes alabilsin diye. Katıl üyeliğine ve YouTube eğitim setine göz atmak isterseniz açıklama kısmında linkleri var veya direkt olarak videoyu izlerken katıl butonuna tıklayıp Hanimiş Teknoloji'den hepinize merhaba. Ben Muratcan Safirek. Ücretsiz eğitim videoları bilgisayar hızlandırma ayarlarımıza bakalım. Öncelikle bilgisayar hızlandırma dediğimiz olay nedir? Bunu ben size kısaca tanımlamak istiyorum. Net olarak hani bilgisayar hızlandırma derken bu videoda ne işlemler yapacağız ondan bahsedeyim. Şimdi öncelikle evet biz bilgisayarlar kullanıyoruz ve bilgisayarlar için milyon dolarlar harcanmış işletim sistemleri yazılıyor. Büyük şirketler var arkasında, büyük çalışanlar var, yani alanında uzman çalışanlar var. Fakat bu alanında uzman çalışanlar senin iyi bir oyunda iyi performans almana tabii ki odaklanıyor ama sadece buna odaklanmıyor. Bununla birlikte aynı zamanda görünüme odaklanıyor. Yani istiyor ki böyle Windows'u açtığında muhteşem bir görüntü karşılasın seni. Bu yüzden grafikleri de ön plana çıkarıyor. Yani aslında 50-50 yapıyor. Yani şu kadar oyunsa bu kadar da görüntü diyor. Biz ne yapacağız? Aslında biraz görüntüden kısıp şöyle sizin oyun ve genel bilgisayar kullanım deneyiminizi iyileştireceğiz. Yani bilgisayarı açarken 5 dakika sürmesin de işte 20 saniyede 30 saniyede bilgisayar açılsın. Bir oyun açılırken, program açılırken Chrome kasmasın. Chrome'da araştırma yapıyorsunuz. Altı üstü bir makale okuyorsunuz. Diyorsunuz ki Chrome kasıyor. Kasar çünkü belli ayarlamalar yapılması lazım. Windows'ta ya çok basit, bir pencereden pencereye gideceksiniz. Kasıyor. Kasmaması için ne yaparsınız? Gelin şimdi sizlere bunları anlatayım. Şimdi 0. adımda tüm bu ayarları eğer beğenmezsek, herhangi bir sebeple geri almak istersek diye bir geri yükleme noktası oluşturacağız. Bunun için arama kısmına geri yazdığınızda hemen ikinci sırada geri yükleme noktası oluştur seçeneği çıktı. Buradan oluştur diyerek bir geri yükleme noktası oluşturabilirsiniz. Buna bir isim yazabilirsiniz. Mesela örneğin Hanimiş Teknoloji bilgisayar hızlandırma işlemleri öncesi gibi bir adım, ne kadar da uzun oldu. Hanimiş
Hanimiş öncesi de yazabilirsiniz buraya. Oluşturduktan sonra eğer olur da işte videodakileri yaptınız falan ya grafikler hoşunuza gitmedi, bir şeyi beğenmediniz, tüm ayarları geri almak istiyorsunuz. Buradan sistem geri yüklemeye tıklayıp farklı bir geri yükleme noktası seç diyorsunuz. Bakın burada 3 tane yükleme noktası var. Burada sizin adlandırdığınız örneğin Hanimiş öncesi isimli geri yükleme noktası olacak. Bunu seçeceksiniz ve sonraki deyip ilerleyerek geri yükleme yapacaksınız. Bu şekilde tüm Windows ayarlarınızı geri almış olacaksınız. Yani olur da beğenmezseniz bunu yapabilirsiniz. Bu adım önemli. Şimdi gelin birinci adımla devam edelim. Şimdi söylemeden geçemeyeceğim bir adım var. Aslında bu birinci adımdan sonraki tüm adımlar bilgisayarınızdan ekstra hiçbir donanım yardımı almadan, yani bilgisayarın donanımını değiştirmeden yapabileceğiniz şeyler. Ama en başta söyleyeyim, bilgisayarı hızlandırmanın en kolay, en güzel yolu, hatta bu videodaki ayarlardan da, yani şöyle örnek vereyim. Normalde 3 dakikada açılan bir bilgisayarı SSD ile 10 saniyede 20 saniyede açılır hale getirebilirsiniz. Bu kadar önemli farklar yaratıyor. Tabii ki eğer bilgisayarınız zaten SSD'li değilse, ki bu videoyu izleyenlerin çoğunun bilgisayarı SSD'li olmuyor. O yüzden bilgisayarım yavaş diyorsunuz. Bilgisayarı hızlandıran yegane şey, yani en önemli şey SSD'dir arkadaşlar. SSD dediğimiz şey laptop için de masaüstü bilgisayarınız için de kolayca alınıp aslında takabileceğiniz bir şey. Bunu kolayca araştırıp internetten kendiniz de yapabilirsiniz takımını. Ama en kötü ihtimalle alırsınız. Yani SSD'yi alırsın, bilgisayarın kasanı ya da laptopunu götürürsün ve en yakın bilgisayar tamircisine götürürsün, gösterirsin, taktırırsın. Gitmişken bir de format attırırsın, işletim sistemini yüklettirirsin ve bilgisayarın deli gibi hızlanır arkadaşlar. SSD olayını unutmayın gerçekten. Yani bilgisayarınızı 10 kat 20 kat en çok hızlandıracak şey SSD'dir. Burada benim size önerebileceğim, benim şu anda kullandığım SSD şurada gördüğünüz 500 GB'lık Samsung'un SSD'si. Samsung SSD'de yani bir numara gibi bir şey. Gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. 500 GB alacak paranız yoksa 250 GB alıp da yine kullanabilirsiniz. O da işinizi görecektir. Yani yine Samsung'un olduğu için zaten sadece biraz az alan kaplamanız gerekecek. Eğer bütçeniz bu kadar, yani 500 liralık da mı bütçeniz yok, şu şekilde SanDisk'in de SSD'sini alabilirsiniz. Hiç yoktan iyidir. Bu da SanDisk'in 240 GB'lık SSD'si arkadaşlar. Bunun da 530 MB ve 440 MB okuma yazma hızları varmış. Baktığınız zaman burada 560'a 530. Burada bakalım bunun hızlarına. Sanıyorum bir tık daha üstteydi. Yani 250 GB'a oranla bir tık daha üstteydi. Bakıyorum 560'a 530'muş. Tamam, bu Samsung'ların hızları aynıymış. SanDisk bir tık küçük kalıyor. Yani baktığınız zaman en ucuzunu alayım dersen SanDisk alırsınız ya da işte Samsung'dan hangisi uygunsa size alırsınız. Bunun dışında en önemli şeylerden bir diğeri soğutmadır. Yine donanımdan ilerliyoruz. Şöyle ben örnek alabileceğiniz buraya soğutucular koydum. Laptopun altına koyabileceğiniz soğutucular. Laptopunuz özellikle çok ısınıyorsa bu şekilde onu soğutarak daha hızlı, daha rahat çalışmasını sağlayabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar, özellikle masaüstü bilgisayarlar için şimdi bir ekran kartı olur. Ekran kartının üzerinde de soğutucu olur. Laptopta da var gerçi, de aynısı laptopta da var ama soğutucu ve işlemci arasında bir macun katmanı olur. Bunu bilgisayarcılar takarken, yani bilgisayar yapılırken araya bir macun çekilir. Ve o macun zamanla yıpranır, yok olur, böyle çürür, yani çürür mü diyeyim, erir mi diyeyim, kurur mu diyeyim. Daha kullanılmaz hale, işlevini yitirir hale gelir. O yüzden birkaç yıl aralıklarla o macunu değiştirmek lazım. O macunda şöyle bir şey, çok basit aslında bunun uygulaması. YouTube'da videoları da var. Ben de yıllar önce, yani böyle buradan belki 6-7 yıl önce hiç bilmiyorken YouTube'dan video izleyerek bunu yapmıştım. Hatta burada da gösteriyor, bakın şu şekilde işlemcinin üstüne soğutucuyu takmadan önce şu şekilde sürdükten sonra soğutucuyu üzerine yerleştiriyorsun ve o aslında işlemcinin daha rahat soğumasına yardımcı oluyor. Zaten macun olmasa direkt sıkıntı olacak. Bunların linklerini açıklama kısmında koyarım. Tabii ki direkt buradan gelip almak da zorunda değilsiniz. Yani araştırarak siz de SSD falan bulabilirsiniz. İsterseniz birkaç alternatif link daha koyarım. Trendyol'dan almak istemezseniz. Teknosa'dan vesaire de linkler koyarım. Trendyol bir tık daha uygun oluyor genelde. O yüzden Trendyol'dan anlatıyorum. Şimdi gelin bir sonraki adıma geçelim. İkinci adımda biraz Windows'un görselliklerinden kısarak performansımızı arttıracağız. Bunun için hemen şöyle bilgisayarımı açıyorum. Burada bu bilgisayara sağ tıklayıp özellikler diyorum. Daha sonra buradan gelişmiş sistem ayarlarına tıklıyorum. Buradan 3. sekmede, gelişmiş sekmesinde performansın altındaki ayarlar kısmına tıkladıktan sonra bakın ben de özel seçili. Siz de en iyi görünüm için ayarla seçeneği işaretli olacak ve Windows'unuz aslında çok daha karizmatik görünecek. Buradan yapmanız gereken şey en iyi performans için ayarla, uygula ve tamam demek. Bunu yaptığınızda bilgisayarınızın görüntüsü benim bilgisayarım gibi görünmeye başlayacak. Keza oldu bile. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar
Aynı yerden, aynı adımdan özel sekmesine geçip birkaç değişiklik yapmanızı, aslında bir tane değişiklik yapmanızı öneriyorum. O da şu an ekran yazı tipine dikkatli bakın, şu anda bir tık böyle kötü hale geldi. Hemen ekran yazı tipi kenarlarını düzelt dedim, uygula dedim, tamam dedim. Şimdi birazdan düzelecek. Tekrar açıyorum, bakalım düzelmiş. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar ekran yazı tipi değişti. Bu yapmanız gereken birinci şey. İkincisi de ayarlara geliyorum yine. Buradan bakın, simgeler yerine küçük resimler göster. Şimdi gördüğünüz gibi indirilenlerde mesela burada normalde bir fotoğrafın ön izlemesi gözükür. Ama burada sadece bir fotoğraf ikonu var. Yani ya da şurada videolar var. Videoların ön izlemesi yerine, fotoğrafların ön izlemesi yerine fotoğraf ikonu var. Bunu ben sevmiyorum. O yüzden simgeler yerine küçük resimleri gösteri, uygula ve tamam diyerek bu şekilde etkinleştiriyorum. Şimdi aynı yere gelelim isterseniz. Şöyle bakalım. İndirilenlerde bakmıştık. Evet, artık fotoğraflar fotoğraf olarak, videolar video izlemesi olarak gözükmeye başladı. Bunun dışında kendi özel, işte atıyorum sürükleyen pencere içeriği falan, bunlar tek tek okuyup zaten ne demek istediğini muhtemelen anlarsınız. Sormak istediğiniz bir şey varsa bunları sorun. Bu arada söylemeyi unuttum. En önemlisi, bu videodaki ayarları yapmadan önce oyunlarda ne kadar FPS aldığınızı, örneğin hangi oyunu oynuyorsanız oynadığınız oyunda ne kadar FPS aldığınızı önce bir yoruma yazın. Videonun sonuna geldiğinizde tekrar bir test yapın ve yeni FPS'inize bakın ve o yorumu tekrar cevaplayın. Ben de bakacağım, artmış mı, ne kadar artmış, bunları göreceğim ve bu aslında benim bakmam için de değil. Evet, ben hepsini okuyup cevaplayacağım, kalpleyeceğim tüm yorumlarınızı. O ayrı bir konu ama sizden sonra gelen izleyiciler bu videonun faydalı olduğunu sizin yorumlarınız sayesinde anlayacak. Yani diyecek ki işte ya 100 FPS alıyordum diyeceksin ama 300 FPS alıyorum artık diyeceksin ve izleyici videoyu izlemeden önce bakacak, evet yorumlar faydalı, o zaman ben bu videoyu izleyeyim kafasına girecek. Zaten biliyorum, hani çok seviyorsunuz bu seriyi. Benden çok istediğiniz, yorum yağdıracağınızı biliyorum yani, kuşkusuz. Çünkü siz ne kadar yorum atarsanız ben daha çok motive oluyorum ve bu videoları çekiyorum. Aslında bu videoyu ben biraz da sizin zorunuzla çektim. Sıkıntı yok ama çok istediniz benden. Sizin isteğinizi kıracak değilim. Bir daha isteyin, bir daha çekerim. Keza zaten sürekli isteğinizle her sene bunu yeniliyorum. Bazen senede 2-3 kere de çektiğimiz oluyor. Bunun dışında şimdi bilgisayar hızlandırmayı ilk defa bu sene için ilk defa çektik. İlk videosunu 2019 yılında çekmişim. Hatta belki daha eskiler vardır. Ama bunun dışında mesela CSGO'dur, işte Bizanlar, LoL'dür, bir sürü oyunun hızlandırma videolarını çektik. Güncel haliyle hangi oyunun hızlandırma videosunu çekelim? Bunu lütfen yorumlara yazın. Hangi yorum ağır basarsa önce ondan başlanır. Yani atıyorum 20 tane CSGO gördüysem, 15 tane Valorant gördüysem önce CSGO'yu çekerim. 2 hafta geçer, Valorant'ı çekerim. Tabii yorumunu görmem lazım. O yüzden yorum atmanız önemli. Üçüncü adımda masaüstümüzü ve geri dönüşüm kutusunu temizleyeceğiz. Önce geri dönüşümden başlayalım. Sağ tıklayıp geri dönüşüm kutusunu boşalt demeniz yeterli. Tüm öğeleri kalıcı olarak silmek istiyor musun? İstiyorum. Defolsun, gitsinler. Bunu yaptıktan sonra masa üstünde şu an benim aslında biraz, birçoğunuza göre biliyorum, az dosya var. Çünkü birçoğunuz böyle bir masa üstünün yarısını, tümünü, eskiden internet kafeler öyle olurdu. Böyle masa üstü full dolu olurdu. Ben de bilgisayar kullanımı eskiden böyle full klasörlerle yapardım. Artık öyle yapmıyorum. Yine aslında bayağı var. Yine azaltacağım. Masa üstüne ne kadar klasör olursa, siz mesela Chrome'dasınız ya. Chrome'u kapattığınız an, tabii benim yine hızlı açıldı. Çünkü ben birçok ayarı daha önceden yaptığım için bu videoda göstereceğim 23 adımdan belki 15-16'sı bende hala yapılı halde olduğu için hala hızlı, yani sıkıntı değil. Hatta belki 20'si. Ama sizde daha gecikebilir burası. Neden? Ya bu sekmeleri yüklenme hızı işte. Onun için şöyle bir yeni klasör oluşturacaksınız. Adına da dosyalarım diyebilirsiniz. Dosyalarım dedikten sonra hepsini alacaksınız, içine atacaksınız gördüğünüz gibi. Bu arada reklam olması için şöyle YouTube para kazanma eğitim setimizin kapağı var şeyde. Çünkü gerçekten, ya şöyle anlatayım, bu eğitim setini yaptım. Yaptıktan sonra bu işi beraber yaptığımız arkadaşlardan biriyle paylaştım. O dedi çok güzel, harika, muhteşem, vallahi helal, iyi iş çıkmış yani ortaya. Sonra dedi fiyatı ne olacak, dedim 100 lira. Dedi 100 lira mı, 100 liraya olur mu dedi ya. Dedim olur ya, dedim 1000 liraya koyup 10 kişi alacağına 100 liraya koyayım, 300 kişi alsın. Hem dolaylı yoldan aslında uzun vadeli ben daha çok kazanmış olacağım. Hem de daha fazla insan benim sayemde YouTube'dan para kazanmayı öğrenmiş olacak. Onun dışında burada böyle uygulamaların ikonları var. Çok kullanmadığım uygulama ikonlarını hemen geri dönüşüm kutusuna sürükleyebilirim. Şu şekilde. İkon bunlar bu arada. Programları silmedim yani. Sadece ikonlarını sildim. Kısa yoldu çünkü onlar. Bakın kısa yol olduğunda şuradan görüyorsunuz. Nerede? Mesela bak şurada kısa yol işareti var. Bunlar kısa yol. Yani bunları silmenin bir zararı yok. Program kaldırılmıyor. Onu da söylemiş olayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık şöyle sekmeler arası geçiş yaparken burada 2 tane
dosya yüklenmiş olacak. Bu da bilgisayarınızı çok da yormayacak. Dördüncü adımda geçici dosyaların temizlenmesi. Bunun için arama kısmına hemen gelip çalıştır yazıp temp yazacağız. Hemen çalıştırı açıyorum. Buraya temp yazdım. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi sağ tıklayıp sildim. Bu noktada çok fazla dosya varsa hemen Ctrl A, Ctrl A yaparak bunları kolay bir şekilde seçebilirsiniz. Sağ tıklayıp yine silebilirsiniz. Shift Delete ile de bunu kalıcı olarak da silebilirsiniz. Yani geri dönüşüm kutusuna hiç gitmesini istiyorsanız A ile hepsi seçiliyken Shift ve Delete tuşlarına aynı anda basarsanız bunları kalıcı olarak siler. Bazı dosyaları silemeyecektir. Önemli değil. Silemedikleri kalsın. Tekrar çalıştır yazıyoruz. Bu sefer çalıştır kısmına %temp yazıyoruz. Tamam diyoruz. Tekrar Ctrl A yaparak bunların hepsini seçtim ve Shift Delete yaparak hepsini kalıcı olarak silmek istediğimi belirttim. Silemediklerini atla diyerek geçiyorum. Gördüğünüz gibi bir kısmı silinmiyor. Çok önemli değil. Silinebilenler o anda silinsinler. 5. adımda disk temizliği yapacağız. Bunun için yine bilgisayarım sekmesine geldim. Yerel disk C'ye sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Buradan diski temizle diyorum. Diski temizle kısmında şu şekilde seçenekler var. Burayı dikkatli dinleyin. Şöyle bakalım bende neler varmış. İşaretli. Geçici internet dosyaları okey. Bunların hepsini seçebilirim. Geri dönüşüm kutusu da var burada. Zaten manuel olarak silmiştim. Küçük resim ön izlemeleri, geçici dosyalar. Bunların hepsini siliyorum. Benim için okey. Bunların hepsini silebilirim. Şimdi ben bunları sileceğim ama siz burayı sil demeden önce şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Sizde burada indirilenler klasörü olacak. Ben indirilenler klasörümü silmeyi tercih etmiyorum. Çünkü benim kullanım stilim biraz arşivciyim. Ben hani bir şey indiririm ve o yıllarca bilgisayarımda kalabilir. İndirilenler kısmında kalabilir. Format atmadığım sürece orada kalır yani. Öyle bir arşivci karakterim olduğu için ben bir şeyleri silmesi istemiyorum. Ama siz diyorsanız ya ben internetten bir şey indirmiyorum. Önemli bir şey indirmiyorum. Bilgisayarda bir şey arşivlemiyorum. Hani bir şey indirdiysem de kullanmışımdır. Artık işime yaramaz. Direkt olarak indirilenler klasörünü silebilirsiniz. Oradan belki 30, 40, 50, 60, 70, 80 GB bir sürü yer kazanacaksınız. Çok rahatlıkla ama benim dediğim gibi kullanımım biraz farklı olduğu için ben o klasörü dahil etmiyorum. Buradan sileceğiniz klasörleri seçtikten sonra tamam diyerek dediğim gibi indirilenler hariç hepsini seçebilirsiniz. İndirilenleri seçip seçmemeyi size bırakıyorum. Sonra demeyin ben bir şey indirmiştim silindi falan. Seçmezseniz silinmez. Seçerseniz silinir yani çok basit. Hemen tamam deyip bu dosyaları siliyorum. 6. adımda arama kısmına hemen ms config yazıyorum. Buradan sistem yapılandırması çıkmış olması gerekiyor. Eğer çıkmazsa çalıştırı açıp ms config yazıp enterlarsanız çıkacaktır. Hemen sistem yapılandırmasına tıklıyorum. Buradan hizmetler kısmına tıklıyorum. Burayı çok iyi dinleyin. Burası çok önemli burası. Bakın tüm Microsoft hizmetlerini gizliyi işaretledim. Bu işaretli olacak mutlaka. İşaretledikten sonra yani bu işaretliyken tümünü devre dışı bırak diyorum. Uygula. Tamam diyorum. Burada dediği gibi bunların uygulanması için yeniden başlat diyor. Başlatmadan çık diyorum. Ben şu anda video çektiğim için. Siz ama yeniden başlatın bilgisayarınızı ya da tüm ayarları yaptıktan sonra en son başlatırsanız tüm ayarlar için faydalı olmuş olabilir. Yani şu anda videoya devam edebilirsiniz. Devam edebilirsiniz dediysem abone olmadan değil. Önce bir abone ol şuradan. Katıl üyemiz de ol. Eğitim setini al bakayım. Sonra devam et hadi. Şimdi 7. adım yine en önemli adımlardan bir tanesi. Bilgisayarınızı açtığınız an arka planda otomatik olarak başlayan bazı programlar var. Bunların en popülerleri Steam'dir, Skype'dir, kullandığınız diğer oyun platformları olabilir. Bakalım bizde neler varmış. Bunu görmek için hemen şu aşağıdaki çubuğa sağ tıklıyorum. Görev yöneticisini açıyorum. Buradan başlangıç sekmesine tıklıyorum. Ben de baktığınız gibi hepsi devre dışı ama sizde işte Google Chrome, Google Drive, işte burada Skype, Steam, Spotify, işte Movavi'ymiş. Hepsi burada muhtemelen etkin olarak yer alacak arkadaşlar. Şimdi bu başlangıç sekmesini şöyle anlatayım. Başlangıç sekmesinde açık olarak bıraktığınız yani etkin olarak bıraktığınız her şey siz bilgisayarını açtığınızda otomatik olarak arka planda açılmaya başlanıyor ve bu bilgisayarınızı kastırıyor ve siz bilgisayarda takılırken onlar hep arka planda durduğu için durduk yere performansınızı yemiş oluyor. Benim size tavsiyem burada gördüğünüz her şeyi devre dışı bırakın. Burada bir şeyi devre dışı bırakmak onu kullanamayacağınız anlamına gelmiyor. Mesela bakın Google Chrome burada devre dışı. Ama bakın burada Google Chrome açık. Yani şu anlama geliyor. Google Chrome devre dışıysa otomatik olarak bilgisayar açılınca Google Chrome açılmayacaktır. Ama ben istersem Google Chrome'u açabileceğim. Aynı şekilde burada ne bileyim Skype mesela devre dışı. Ama istersen buraya Skype yazıp Skype'a bir kere tıkladığımda Skype yine açılacak. Hani buradakileri devre dışı bırakmanın aslında bir zararı yok. Uygulamanın çalışmasında engellemiyor. Otomatik açılmasını engelliyor. O yüzden bunların hepsini tek tek şunlar mesela şöyle birini etkinleştireyim.
Chrome'u etkinleştirdim. Sizde etkinleştirildi yazacak. Buna sağ tıklayıp devre dışı bırak dedikten sonra bu sekmeyle de işimiz bitiyor. 8. adım gizlilik ayarları. Arama kısmına hemen gizlilik ayarları yazıyorum. Burada gizlilik seçeneklerini değiştirin kısmında. Bende halihazırda kapalı bunlar. Önce bir açalım. Sizde açık olacak. Bakın ne diyor? Uygulama etkinliğiniz temel alarak reklamları sizin için daha iyi, çekici hale getirmek üzere reklam kimliğinin uygulamalar tarafından kullanılması. Yani aslında sizin bilgisayarda, internette neler yaptığınızı denetleyerek size uygun reklamlar çıkmasını sağlayan bir seçenek. Bunu tabii ki kapatacağım ki beni takip etmesin. Hem verimi almasın hem de beni takip ederken performans harcamasın. Web sitelerine dil listeleme erişerek yerel uygun içerik aynı benzer bir madde. Hemen bunu kapattım. Bu da kapalı. Sadece ben bunu açık bırakıyorum. Başlatmanın ve arama sonuçlarının iyileştirilmesi için Windows izleme uygulamasının başlamasına izin ver. Bunu da kapatabilirsiniz aslında. Ben bir tık daha arama yaptığımda bir şeye hızlı ulaşmak istediğim için bunu açık bırakıyorum ama dediğim gibi bunu da kapatabilirsiniz. 9. adım odaklanma yardımı. Hemen arama kısmına odaklanma yardımı yazıyorum. Bir kere tıklıyorum. Burada sizde muhtemelen kapalı seçili olacak. Buradan yalnızca alarmlar ya da yalnızca öncelik gibi odaklanma yardımlarından birini seçebilirsiniz. Ben burada yalnızca alarmlar diyorum. Alarm dışında hiçbir şekilde bana bildirim gelmesin. Ne gerek var kardeşim? İşte şu uygulamadan şu bildirim geldi. Bu uygulamadan şu bildirim geldi. İşte hava durumu bildirimi geldi. Oradan Bitcoin bildirimi geldi. O geldi, bu geldi. Bunlar olurken tabii ki bilgisayarınızı kastırıyor ve siz belki bir yerden bir işlem yapmak, bir oyun oynamak, bir şeyle uğraşmakla meşgul oluyorsunuz. Oradan bir bildirim hemen sizin yaptığınız işi kastırıyor. Oynadığınız oyunu kastırıyor. Veya dikkatinizi dağıtıyor. En iyi ihtimalle dikkatinizi dağıtıyor. O yüzden ben burada yalnızca alarmlar diyorum. Eğer sizin için önemli olan bir uygulama varsa, yani ben hepsini kapatmak istiyorum ama Steam bildirimleri bana gelsin ya da WhatsApp kurmuşumdur bilgisayarıma. Ya WhatsApp'tan bildirim gelsin, o önemli dediğimde yalnızca öncelik derim ve buradan öncelik listesi kısmına şuraya uygulama ekle kısmından uygulamamı eklerim. İşte WhatsApp'tır, şudur budur ne varsa burada eklerim. Bakın WhatsApp çıktı. WhatsApp'ı buraya eklersem WhatsApp'tan bildirim geldiğinde bildirimi alacağım ama diğer uygulamalardan geldiğinde almayacağım. 10. ve en önemli adımlardan bir diğeri YouTube para kazanma eğitim setimizi satın al. Şaka. Arkadaşlar yine bilgisayarımıza giriyoruz. Yerel disk C'ye bir kere tıklıyoruz. Bu herkes için geçerli değil. Bu özellikle bilgisayarına daha önce bir şekilde format attıran, yeni bir işletim sistemi yükletenlerde çıkma olasılığı %90. Bir şekilde bilgisayarınıza format attığınızda genelde format atılırken bir önceki bilgisayar dosyaları başka bir klasörde depolanıyor. Yani şöyle, aslında siz format atarken eski bilgisayarınızı sıfırlamak yerine yeni bir bilgisayar kuruyorsunuz ve onun içerisine eski bilgisayarınızı da tutturuyorsunuz. İçerisinde duruyor ve bu durduk yere dosya olarak burada durmuş oluyor. Tabii ben burada size göstermek için Windows.old diye bir klasör oluşturdum. Bu dosyalar burada Windows.old klasörü adı altında toplanıyor. Bende böyle bir şey yok. Zaten sildim daha önceden. Ama siz görün diye. Siz buna tıkladığınızda, Windows.old klasörüne tıkladığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi normal şartlarda bu benim Windows'um ya. İşte burada kullanıcılar var. Program files var. Windows Old'un içinde de bunlar oluyor. Siz Windows Old'un içine bir kere tıkladıktan sonra atıyorum buradan kullanıcıları tıklayıp Murat'a tıklayıp tekrar indirilenleri tıklarsanız eski bilgisayarınızın indirilenlerine ulaşmış oluyorsunuz. Yani bu da belki aslında birçoğunuz için yararlı olabilir. Ya eski bilgisayarımda indirilenlerimde bir dosyam vardı. Sadece indirilenler değil. Atıyorum ne var burada? Masaüstü var. Desktop'a tıkladığımda masaüstünü görebiliyorum. Ya da işte biraz kurcaladım. Videolar klasörü var. Müzikler klasörü var. Bu klasörlerinde belgeler klasörü var. İşte belgeler klasöründe bir dosyanız varsa eski bilgisayarınızda bunları buradan alabilirsiniz. Aldıktan sonra eğer önemli bir şey kalmadıysa hemen Windows Old'u sağ tıklayıp silebilirsiniz. İlerideki adımlardan bir tanesinde de bunu silmenin başka bir yöntemini göstereceğim. Ama buradan sağ tıklayıp manuel olarak silebilirsiniz. Böylelikle eski bilgisayar dosyanızı silmiş olursunuz. 11. adım tabii ki güncelleştirmeler. Hemen arama kısmına güncel yazıyorum. Hemen güncelleştirmeleri. Denetle kısmı çıktı. Benim bu arada bayağı bir güncelleştirme ama bu arada ben uzun zamandır Mac kullanıyorum. Sırf sizin için rafa kaldırdığım dolabımda duran Windows'umu açtım. O yüzden bende bir sürü aslında güncelleme var. Sizde de olabilir. Mesela burada diyor ki Windows 10 sürüm güncelleştirmesi. Buradan hemen indir ve ekle diyerek bu güncelleştirmeyi yükleyebilirim. Ben yüklemeyeceğim. O yüzden burayı kapatıyorum ama siz güncellemeleri yapın. Ben aktif olarak zaten Windows kullanmadığım için şu anda da size video çektiğim için güncellemeyi yapmıyorum. Dediğim
dediğim gibi ben Mac kullanıyorum. Parayı buldum yani. O da YouTube para kazanma sayesinde oldu. Siz de öğrenmek istiyorsanız ne kadar reklamlı bir şey oldu. Gelin sonraki adımda görüşelim. 12. Gücü en iyi performans için optimize etme. Arama kısmına hemen güç yazıyorum. Buradan güç ve uyku ayarlarına bir kez tıklıyorum. Burada manuel bazı değişiklikler yapabilirsiniz ama onun yerine Windows'un bizim için oluşturduğu paketlerden birini seçeceğiz. Bunun için ek güç ayarlarına bir kere tıklıyoruz. Burada benim daha önceden kendim için oluşturduğum bir QXVP, o ekstra bir uygulama program olduğu için burada göstermeyeceğim. Çünkü bu videoda programsız yapmayı anlatıyorum. Burada benim planlarım var. Siz de bu planların arasında genelde işte performans modu, işte güç modu gibi birkaç farklı mod olacak. Eğer burada size uygun, size göstereceğim mod yoksa hemen güç planı oluştur dediğinizde zaten 3 tane bize seçenek sunuyor. Dengeli dediği aslında Windows'un genel güç planı dengeli olur. Güç tasarrufu dediği ise sizin olabildiğince performansınızdan kısarak, yani aslında oyun performansınızdan, tarayıcı kullanma deneyiminizden kısarak elektrikten tasarruf etmeyi sağlıyor. Biz burada yüksek performansı seçeceğiz. Burada diyor ki performansa önem verir ancak daha fazla enerji tüketebilir. Evet, tüketebilir ama ya bu çok yüksek bir şey değil. Yani belki faturanızda 1 lira 2 lira ya fark eder ya fark etmez. Bazen izleyiciler soruyor, ya ben bunu seçtim, işte çok elektrik faturası gelir mi, babam beni dövecek. Öyle bir şey yok arkadaşlar, merak etmeyin. Sadece bunu seçtiğiniz için çok basit bir Windows ayarı bu. Yani hani öyle bir şey olsaydı koymazlardı ya da düşünsene o kadar ciddi bir fatura farkı olsaydı. Öyle bir şey değil arkadaşlar. O yüzden seçerken korkmayın yani. Buna bir isim verebilirsiniz. Siz de hatıram kalsın istiyorsanız Hanimiş Teknoloji yazabilirsiniz buraya. Sonraki diyorum. Buradan ekranı kapatma ve prize takılı. Bunlar aslında biraz daha keyfinize kalmış. Yani bir dakika içerisinde mesela ekran kapanması benim için biraz saçma. O an ne bileyim sağa sola gitmiş olabilirim. Şuraya bile sağıma bakmış olabilirim yani. En azından 5 dakika iyidir ekranı. Uyku moduna geçirmek ise 10 dakika iyidir ama bunu kendinize göre tabii ki ayarlamayı unutmayın. Oluştur diyorum hemen. Oluştur dediğimde biraz parlaklıktan kıstı. Hemen parlaklık ayarlarını değiştir diyerek şunu biraz parlaklığını arttıracağım. Benim için kısık oldu açıkçası. Güzel, şimdi oldu. 13. adım akıllı depolama. Hemen arama kısmına akıllı depolama yazıyorum. Akıllı depolamayı aç'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi akıllı depolama bende açık. Dediğim gibi ben bu işlemleri daha önceden yaptım. Bu akıllı depolama belirli aralıklarla geri dönüşüm kutumu, eğer dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi indirmeler sizin için önemli değilse, şuradan mesela 30 gün boyunca hiç dokunmadığınız indirilenler klasöründe bir dosya varsa bunları otomatik siliyor. Bu gibi ayarlarla diskinizi olabildiğince boşaltırsınız otomatik olarak. Diskiniz boşaldıkça, alan açıldıkça aslında bilgisayarınız çok daha hızlı çalışacak. 14. adım Hanimiş Teknoloji'ye abone olmak. Sizler için her zaman en güncel bilgisayar hızlandırma ve internetten para kazanma metotlarını bu kanalda paylaşıyoruz. Bilgisayarınızın her zaman güncel, her zaman hızlı olmasını istiyorsanız Hanimiş Teknoloji'ye gerçekten abone olduğunuzdan emin olun. Bildirimleri aç kısmından da tüm işaretlediğinizde yeni video paylaştığımda size bildirim gelebiliyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Tabii katıl üyelerimize göz atabilirsiniz. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Gelelim 15. adıma, Regedit ayarları. Bu en karışık ama en faydalı ayarlardan bir tanesi. Hemen arama kısmına Regedit yazıyorum. Regedit yazdığımda kayıt defteri düzenleyicisi çıktı. Eğer çıkmazsa çalıştırı açıp Regedit'i yazıp enterladığımda otomatik olarak kayıt defteri düzenleyicisi açılacaktır. Ben hemen kayıt defteri düzenleyicisini bir kere tıklıyorum. Evet diyerek başlatıyorum. Buradan öncelikle Hickey Current User'a bir kere tıklıyorum. Buradan kontrol panele tıklıyorum ve buradan da mouse'a tıklıyorum. Buradan mouse hover time'a bir kere tıklıyorum. Buradaki değeri 10 yapıyorum. Sizde muhtemelen daha yüksek bir değer olacak. Daha sonra desktop'a tıklıyorum. Şöyle biraz aşağı iniyorum. Burada menü show delay kısmı var. Buna bir kere tıklıyorum. Bunun değeri de muhtemelen yüksek olacak. Bunu da 10 yapıyorum ve kaydediyorum. Sonra tüm bu sekmeleri kapatabilirim. Sonra Hickey Local Machine'e tıklıyorum bir kere. Buradan Software'e tıklıyorum. Biraz aşağı iniyorum. Microsoft'u bulup Microsoft'a tıklıyorum. Ve bayağı bir aşağı inip Windows NT klasörüne tıklayacağım. Windows NT'ye bir kere tıklıyorum. Buradan Current versiyona çift tıklıyorum. Buradan Multimedya klasörünü bulacağız. Biraz aşağı iniyorum. Multimedya profiline çift tıklıyorum. Buradan System Profile'a tıklıyorum. Burada System Responsiveness var. Buna bir kere tıklıyorum. Ve değeri 0 yapıyorum. Ben de 0 dediğim gibi ayarlar önceden yapıldı. Burayı 0 yaptıktan sonra tamam diyorum. Daha sonra alt klasör olan burada gördüğünüz gibi Task'e tıklıyorum. Çift tıkladıktan sonra Games klasörüne geliyorum. Buradan
Priority'ye tıklıyorum ve bu değeri 6 yapıyorum. Ben de zaten 6. Sonra GP Priority'ye tıklıyorum ve değerimi 8 yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yapamadıysanız burayı geriye ala yavaş yavaş ya tekrar izleyip yapabilirsiniz. Sonraki adıma geçelim. 16. adımda sizlere göstereceğim şeyi yapıp yapmamak size kalmış. Genelde izleyicilerim yapmayı tercih ediyor. Ben pek sevmiyorum. Çünkü grafikleri mahvediyor. Yani çok çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor. Ama bilgisayarı dehşet hızlandırıyor. Siz bilirsiniz. Ama bazı izleyicilerim yok ya ben görüntüsünü de seviyorum diyebiliyor. Masa üstüne sağ tıklıyoruz. Kişiselleştire bir kere tıklıyoruz. Burada biraz aşağı indiğimizde yüksek karşıtlık ayarları var, buna bir kere tıklıyoruz ve yüksek karşıtlığı aç kısmına bir kere tıklıyoruz. Şimdi göreceksiniz neden sevmediğimi. Evet, yüksek karşıtlık dediğimizde böyle sanki grafik denen bir şey yokmuş gibi her şey çok basit gözüküyor. Bu hali alıyor. Burada tabi renk ağırlığını değiştirebilirsiniz. Arka plan beyaz oluyormuş, işte seçili metin mavi falan. Bunların hepsini özelleştirebilirsiniz. Burada farklı yüksek karşıtlık temaları da var. Beyaz biraz göz aldığı için siyaha geçtim. Burada kendi oluşturabileceğiniz temalar da var. Bakın ben daha önce oluşturmuşum. Bunları zaten aşağıdan oluşturabiliyorsunuz. Dediğim gibi ben bunu kullanmayı sevmiyorum. Bu kadarına da gerek yok yani bilgisayarım biraz daha yavaş olsun ama güzel gözüksün, kör olmayayım diyorum. Ama bazı izleyicilerim seviyor, yani sevebilirsiniz, o yüzden bunu size göstermek istedim. Oh, kurtuldum ya, ben sevmiyorum bunu. 17. adım. Arama kısmına hemen izinler ve geçmiş yazıyoruz. Burada biraz aşağı indiğinizde gördüğünüz gibi bu cihazdaki arama geçmişi diyor. Sizde muhtemelen aktif olacaktır. Ne diyor? Arama önerilerinizi iyileştirmek için Windows Search'ün arama geçmişinizi bu cihazda yerel olarak saklamasına izin verin. Bunu kapatırsanız yine arama geçmişi tutulmayacağı için, sizi takip etmeyeceği için performansınız artacak. 18 için hemen arama kısmına Xbox yazıyoruz. Şuradan Xbox Game Bar'ı etkinleştir kısmına gidiyorum ve buradan bunu kapalı hale getiriyorum. Size muhtemelen aktif olarak görünecek. Bunu kapalı hale getirirseniz Xbox Games Bar'ı zaten kullanmıyoruz. Pek bir ihtiyacımız yok. O yüzden arka planda çalışmasına gerek yok. 19. adımda ekran kartımızın ve diğer sürücülerimizi güncelleştireceğiz. Hemen arama kısmına aygıt yöneticisi diyoruz. Şimdi aygıt yöneticisini açtık. Burada özellikle yanında şu şekilde ünlem olan sürücüler güncel olmayan sürücülerdir. Bu sürücüleri tek tek bulup güncellemenizi öneririm. Ama bunlardan en önemlisi ekran kartı. Gördüğünüz gibi benim ekran kartım Nvidia GeForce 940M. Sağ tıklayıp sürücüyü güncelleştir dediğimde ekran kartımı güncellemiş olurum. Burada bir tane de ekran kartım gözüküyor. Bu anakartın kendi üzerinde olan ekran kartı. Bu ise harici ekran kartım. Bunu güncelleştirdiğimde performansım artacak. Onun dışında herhangi bir sürücünüzde ünlem işareti varsa güncelleştirmeyi unutmayın. Şimdi 20. adımda başlığı açtığınızda burada sağda bir sürü önerilen uygulama çıkacak. Bunların hiçbirini asla açıp tıklayıp kullanmadığımız için sağ tıklayarak bunu önerme, bunu buradan kaldır gibi bir buton olacak. O butonla tek tek bunları temizleyebilirsiniz. Bende gördüğünüz gibi çıkmıyor bile. O yüzden daha hızlı açılıyor. Siz de bunları tek tek kaldırın. 21. adım sadece Chrome kullananlar için geçerli. Video izleyenlerin %99'u kullanıyor zaten. Chrome'u açtıktan sonra şuradaki 3 noktaya tıklayıp ayarlar diyorum. Buradan sisteme bir kere tıklıyorum ve Google Chrome kapandığında arka plan uygulamaları çalıştırmaya devam et butonunu deaktif hale getiriyorum. Google kapalıyken arka planda niye çalışsın kardeşim? Zaten kapattım. Performansımı yemesin. Hemen bunu kapattım. 22. adım. Ya birçoğunuz benim gibi ise çöplük gibi bir sürü program kuruyorsunuzdur bilgisayarınızda ve onları unutuyorsunuzdur. Hemen program yazdığınızda program ekle veya kaldır. Buraya tıklıyorum. Eğer Windows 7 falan kullanıyorsanız, bu videoyu izliyorsanız programlar ve yöneticisi yazmanız lazım. O bir tık sekme değişti. Burada kurulu programlar var. Şöyle gördüğünüz gibi. Mesela Counter Strike ben oynamıyorum ki kardeşim. Tıklayıp kaldır diyorum. Ya da ne bileyim burada neler var. Adobe Audition 2019 var. Yani birinden birini kaldırmalıyım değil mi? Yani ikisini niye kullanayım? Premiere Pro var. Zaten montaj yapmıyorum bu bilgisayarda. Hemen kaldır diyorum. Gördüğünüz gibi Premiere Pro kaldırılıyor. Evet, kaldır ya kardeşim. Sıkıntı yok, canın sağ olsun. Hemen burada Premiere'imi kaldırmış oluyorum. Burada gereksiz ne kadar program varsa tek tek kaldırıyorum. 23. ve son adım, o da saydamlık. Şimdi şöyle sekmeyi açtığımda arkadaki YouTube eğitim setinin tasarımını görebiliyorsunuz değil mi? Böyle bir arkada bir saydamlık var. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Burada bir sekme açık olsa bile arkadaki sekmeyi göstermek için de bir çaba sarf ediyor gibi bir şey var. O yüzden hemen saydamlık yazıyorum aramaya. Windows'ta saydamlığı göstere tıklıyorum ve buradan
saydamlık efektlerini kapatıyorum. Gördüğünüz gibi artık saydam değil. Bu da performansınızı arttıracak. Sonuna geldik videonun. Sizler için her zaman güncel eğitim videoları çekmeye devam edeceğim. Artık zaten 40 kere söyledik. Abone olmuşsunuzdur. Yorumlara bir yazın. Video ne kadar faydalıydı. Ve sonraki videolarda neyi hızlandıralım? Özellikle atıyorum Windows 7 hızlandır abi. macOS hızlandır. Mac'te kullanıyoruz biz. O kadar da fakir değil izleyicilerim diyorsanız bunları yorumlara yazın. Ya da belki bazılarınız eğitim setimi izleyip YouTube'dan para kazanmaya başlayıp MacBook'unu almıştır bile. Bu arada bu eğitim setini yayınladıktan sonra şöyle YouTube gelirlerimi de gösteren bir video yaptım. Bu videoda göz atabilirsiniz. Sizler için belki teşvik olur bu eğitim seti. Eğitim setini nasıl alacağınızı şu şekilde hemen göstereyim. Katıla bir kere tıklıyorsunuz. YouTube üye oluyorsunuz. Katılıyorsunuz. Ondan sonra katılıyorsunuz ve YouTube eğitim setine erişebiliyorsunuz. 30 videoluk bir eğitim seti. Sadece YouTube eğitim setine erişmiyorsunuz aslında. Bugüne kadar yayınladığımız tüm katıla özel videolardan da faydalanma hakkınız oluyor. Hemen üyeler özel videoları tıklayıp göstereyim. Mesela en son canlı yayın yaptık. Canlı yayın yaptıktan sonra bunu yine izleyebileceğiniz bir kayıtta tutuluyor. Biraz daha aşağılara iniyorum. Gördüğünüz gibi işte yapay zeka gizli gelir yöntemi açıkladım. Amazon Dropshipping ürün iadesi, YouTube büyüme ivmenizi maksimuma çekecek sırlar, internette para kazanmak için en iyi strateji gibi burada aslında kripto para yatırım stratejisi gibi aslında internetten para kazanma konusunda mesela bakın başarı ve zenginliğin sırrı aslında benim de çok küçük yaşlardan bugüne kendi ekonomik bağımsızlığımı elde etmeme yol açan, YouTube'da video çekmeye yönlendiren sırlar bu videoda yine sizlerle paylaşılmış oluyor. Bunlar da erişmiş oluyorsunuz. O zaman videonun sonuna gelmiş olalım. Yorumlarda görüşelim. Tüm yorumları okuyup cevaplayıp kalpleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.